Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın özellikle de basın mensuplarıyla düzenlemiş olduğu soru cevap etkinliğinde hatırlanacağı üzere Kasyon Dağı'na çıkmıştı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile birlikte Hakan Fidan. Hatırladınız değil mi o günleri? Bayağı bir gündem olmuştu. İşte bu olayın perde arkasını bugün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan kendisi bizzat anlattı. İlk olarak Kasyon Dağı'nda Hakan Fidan Ahmet Şara'yla neler yaşamış, neler hissetmiş, o güne bir geri dönmek isteyeceğim. Suriye'de yönetim değiştikten sonra Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Bu ziyaret kapsamında da yeni yönetimin lideri Sayın Ahmet Şara ile beraber Kasyon Dağı'na çıktınız. Orada bir gece vaktinde bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Oraya çıktığınızda hissettikleriniz nelerdi? Bu duygu düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bazı şeyler gerçekten tarif edilemez derler ya arkadaşlar. Yani o anlardan biriydi. Benim biraz da tabii garip bulunan bir tarafım var. Olağanüstü anları pek olağanüstü karşılamamak gibi. Çünkü sürekli olağanüstü konularla çalıştığın için bir süre sonra hiçbir olağanüstülük sana gelmiyor. Olağanüstü gelmiyor. İyi mi kötü mü onu bilmiyorum ama o anda yani biraz şeyi düşünüyorsun tabii. O geçmişteki 14 yıldır, 15 yıldır ortaya koyduğun mücadele, gelinen nokta aslında yani ihlasla, büyük bir adanmışlıkla ve profesyonellikle yapılan bir konu muhakkak bir yere gideceği meselesi. Hiç karamsar, kötümser olunmamasıyla alakalı bir konu. Ama bakarken ben orada şunu düşünüyorum, yani burada tekrar edip her şeyin daha çok yeni başladı. O zamana kadar yaptığımız her şey belki bir başlangıçtı ama aslında yani tam çok yeni bir başlangıçtı. Şimdi çok sıfırdan başka bir konuya başlıyoruz. Yani bir insanın kendi hissiyatına ortak olmak, onunla beraber özel anlamda yaşamak önemli bir şey. Ondan sonra Kasyon'a çıkalım dedik. Kasyon'a çıktık. Ben en son Kasyon'a 2011 yılında çıkmıştım. Yani işte böyle yaklaşık 14 sene sonra falan tekrar çıkmış oldum. Güzel anlar bunlar. İlk başta açıkçası bu ziyaret planlı bir ziyarettir diye düşünürken Hakan Fidan bir anda gerçekleştiğini aslında söylemiş. Gidelim mi, gezelim mi demiş Ahmet Şara. O da olur, neden olmasın demiş Hakan Fidan. Devamında Ahmet Şara bayağı hızlı kullanıyormuş arabayı. Dışişleri Bakanımızın o da dikkatinden kaçmamış. Bence samimi açıklamalarda ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Suriye'nin yeni devlet başkanı Ahmet Şara arasında farklı bir ilişki şu an mevcut. Özellikle de sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf vardı şu an karşınızda, yine Antalya'da çekilmişti bu görüntüler. Kısacası Ahmet Şara ve Sayın Hakan Fidan arasında bambaşka bir ilişki var. Yani belki de Cumhurbaşkanımız Erdoğan yaş olarak kendisinden daha büyük olduğu için Ahmet Şara, Hakan Fidan'ı bizzat böyle kardeşi gibi yaşıt olduğundan dolayı büyük ihtimalle daha iyi anlaşıyorlar ve aralarında bambaşka bir ilişki var. Bu da benim dikkatimden kaçmadı. Kıymetli dostlar, hazır Ahmet Şara dedik. Ahmet Şara önümüzdeki günlerde Katar'a ilk kez ziyaret gerçekleştirecek. Daha gitmedi mi Katar'a diyecek olursanız, vallahi daha gitmemiş. Yeni gidecek. Fakat hazır Suriye-Katar muhabbeti açılmışken bugün İsrail basınında dikkat çekici bir analiz yayınlanmıştı. Anadolu Ajansı da bu analizi bizzat okuyucularıyla paylaştı. İsrail özellikle de Katar'ın doğal gazının Suriye üzerinden Avrupa'ya taşınmasından büyük endişe duymaktaymış. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İsrail, Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ihtimalinden endişeli. İsrail basınından Yediot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var başlıklı bir analiz yayımlanmıştı. İsrail'e Suriye konusunda bir stratejiye sahip olmama eleştirisi yöneltilen yazıda Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı ifade edildi. Suriye'de iç savaş öncesinde gündemde olan Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesine atıfta bulunan yazıda şimdi bunun yeniden gündeme gelebileceği ve İsrail'in bunu tehlikeye atmasına Ankara'nın asla izin vermeyeceği değerlendirmesinde bulunuldu. Suriye'de Türkiye'ye yakın bir yönetimin kurulması ve istikrarın sağlanma ihtimali değerlendirilen yazıda Suriye'yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye bu sahayı İsrail'e bırakmayacak ifadesine yer verildi.
Ayrıca İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron yapmış olduğu açıklamasında Türkiye, Suriye'nin istikrarında kilit bir rol oynuyor. İsrail askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder diye de açıklamasını bu şekilde İsrail basını paylaşmıştı. Dediğim gibi Ahmet Çara bugün Katar'da olacak ve büyük ihtimalle bu mevzuda zaten masaya yatırılacak. Bu geçtiğimiz yıllarda denenmişti. Fakat Suriye'de Esad yönetimi olduğundan dolayı Katar'la Türkiye'nin tutumu malumunuz Esad'la yani zıt ilişkiler içerisinde olduğundan dolayı Esad yönetimi geçtiğimiz zamanlarda böyle bir doğalgaz hattına izin vermemişti ve Katar'ın doğalgazı Suriye üzerinden Türkiye Avrupa güzergahına gitmemişti. Tabii ki de zaten Suriye'de devrimin gerçekleşmesiyle birlikte hepimizin aklına da Katar'daki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitme ihtimali gelmişti. İsrail basını da bu şekilde bunu kaleme almış. Önümüzdeki günlerde bu doğalgaz mevzusunda resmi adımlar atılırsa hiç şaşırmayın. Çünkü zaten beklendik bir gelişmeydi diyorum ve devamında kıymetli dostlar 3. konu başlığımızda Avrupa'nın Türkiye'ye artan ilgisi, özellikle de savunma sanayi anlamında artan ilgisi hepimizin malumu. Herkes biliyor bunu. Kıymetli dostlar bugün çok ilginç bir isim Ankara'daydı. Hatta Aselsan'daydı. Aselsan'ın Gölbaşı tesislerini ziyaret etmişti. Kim gelse beğenirsiniz Ankara'ya? Almanya'nın Genelkurmay Başkanı geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer Aselsan'ı bugün ziyaret etmişti. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ziyarete ilişkin kendilerine savunma teknolojilerindeki uluslararası işbirliğine açık projelerimiz hakkında bilgi verdik. Aselsan olarak oyun değiştiren teknolojiler geliştirerek küresel ölçekte güvenliğe katkı sunmaya devam edeceğiz demişti. Burada mesela dikkat çekici bazı görüntüler de vardı. Mesela Alman Genelkurmay Başkanı Ahmet Akyol büyük ihtimalle siper hava savunma sistemimiz Türkiye'nin çelik kubbesini tanıtmaktaydı. Alman Genelkurmay Başkanı da zaten nasıl görmüş olacağınız üzere büyük bir dikkatle dinlemekteydi. Almanya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Soluğu Aselsan'da aldı. Normal şartlarda bir genelkurmay başkanı işte bir ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğinde ne yapar? Gider o ülkenin genelkurmay başkanı veya Milli Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirir değil mi? Fakat Alman Genelkurmay Başkanı bizzat direkt Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki tesislerinde soluğu aldı. Bence bu dikkat çekiciydi. Hani bir tez vardı ya benim sürekli kurduğum. Ne zaman ki bir ülkenin devlet başkanı veya savunma sanayi yetkilisi İstanbul'a gelse doğru direkt işte Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'ni önce bir ziyaret eder. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la veya Hakan Fidan'la görüşür derdim ya. Aslında bugün de Alman Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretiyle benzer bir olay yaşanmış oldu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir ülkenin savunma sanayi yetkilisi veya Genelkurmay Başkanı Türkiye ziyaret gerçekleştirdiğinde hangi ülke olduğu önemsiz. Soluğu direkt Türk savunma sanayi devlerinde alıyor. Bu dikkat çekici. Yani ne anlama geliyor? Adamlar zaten ziyaretteki dertleri öyle klasik bir diplomatik görüşme değil. Bazı şeyler inceleyecekler. Bazı savunma sanayi ürünlerini demek ki almaya istekliler ki bu ziyaretler gerçekleşiyor. Devamında tabii diyebilirsiniz Aselsan Almanya'ya bir şey verir mi? Valla neden olmasın? Her ne kadar Avrupa Birliği'nin işte yaklaşık 120-130 milyar dolarlık savunma sanayi fonundan Türkiye dışarıda bırakılmış olsa da görmüş olacağınız üzere Türkiye'yi bir kenara koyup köşeye çekilmemişler. Yani eğer ki zaten Türkiye'den bir savunma sanayi ürünü almak istemeseler Alman Genelkurmay Başkanı neden Aselsan'ı ziyaret etsin? Bu da mesela bir soru işareti. Devamında sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine gündemimiz oldukça hareketli. Sizler için çok özel haberler derledim, düzenledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Türkiye'ye F-35 satışı bileceğiniz üzere gündemdeydi. Alman basının iddiasına göre Donald Trump yaptırımları kaldırarak Türkiye'yi F-35 programına geri almayı planlamaktaymış. Ancak Trump'ın bazı şartları varmış. Neymiş o şartlar? S-400'lerin ya demontajı ya da ABD kontrolündeki bir üsse örneğin İncir'le konuşlandırılmasıymış. İsrail yönetimi ise gelişmelerden oldukça rahatsızmış. Netanyahu, Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'ye F-35 satışını engellemeye çalışıyor. İsrail bölgede teknolojik üstünlüğü korumak istiyormuş. Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de İsrail ile birlikte Türkiye'ye F-35 satışının önlenmesi için çaba gösterdiği Alman basınında yayınlanmıştı. Bugün çok özel bir gün. Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu bu önemli gelişmeyi. 15 Nisan 2023'te fırlatılan Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu olan İMECE uzaydaki 2 yılını tamamladı.
Elektrooptik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrik itki sistemi ve haberleşme altyapıları gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz %90'a erişen yerlilik oranıyla İMECE 2 ve İMECE 3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturmuştu. İnşallah uzaydaki gözümüz İMECE daha yıllar boyu ülkemize hizmet eder. Gelelim bugünün aslında en önemli konularından bir tanesi. Malumunuz Türk devletleri hani son günlerde öyle adımlar attı ki özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde çok böyle üzüntüyle karşıladığımız adımlardı bunlar. 4 tane Türk devleti Avrupa Birliği'nin baskısı sonucunda ve gerekse de işte ekonomik bazı tehditleri sonrasında Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımayı kabul edip ve üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi adadaki Türk askeri varlığını işgalci olarak tanımlamışlardı. Kıymetli dostlar hani diyoruz ya işte Türk devletleri Kıbrıs'ı tanımadı, gittiler Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıdı falan filan. Herkes öyle düşünmüyor. Onu belirtmek istiyorum. Mesela görmüş olduğunuz bu açıklamalar dün gece saatlerinde sosyal medyada gündem oldu. Kimdi bu konuşan? Kazakistan muhalefet liderlerinden olan Kuat Ahmet. Kuat Ahmet diyordu ki Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rumlarını tanıması Türk aleminin ortak Turan ülküsünü satmaktır. Kazakistan'ın Rumlarla ne işi olur? Biz Yunanlarla mı akrabayız? Bu büyük bir hatadır. Türklerin arasını soğutmaktan başka işe yaramaz. Bu hareket Türk akrabalarımızı arkadan bıçaklamaktır. Bu şimdiki yöneticiler elbet bir gün gidecekler ama Türklerin birliğini engelleyemeyecekler diye Kuat Ahmet bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte dikkat çekmek istediğim kısım bu. Kıymetli dostlar, ülkeler bir karar alıyor. Yani alınan karar tam anlamıyla bir kepazelik. Kendi görüşlerimi soracak olursanız öyle 12 milyon avroluk bir ticaret onlara işte servis edilmiş Türk devletlerine Avrupa Birliği ile ticari hacminiz genişleyecek. Sen adadaki Türk varlığını işgalci olarak tanımla. Bu mevzu öyle anlaşılabilecek bir mevzu değil benim nezdimde. Fakat anlatmak istediğim bir başka nokta da herkes onlar gibi düşünmüyor. Kazakistan mesela başta olmak üzere o diğer 3 tane Türk devletinin yöneticileri başka düşünüyor. Kendi ülkelerindeki muhalefet liderleri de başka düşünüyor. Şuradan örnek vereyim. Çok değil. Geçtiğimiz dönemlerde Kıbrıs'ta bir Mustafa Akıncı vardı, hatırlar mısınız? Mustafa Akıncı açık bir şekilde zaten Rumlarla birleşmeyi dahi istiyordu değil mi? Yani düşünsenize Mustafa Akıncı döneminde Türkiye olarak Kıbrıs'la doğru düzgün ilişki dahi kuramıyorduk. Adam tam bir bize muhalefetti Türkiye'ye. Ne oldu? Sayın Ersin Tatar geldi geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ın başına. Türkiye ile ilişkiler nasıl pozitif bir şekilde ilerledi? Fark ettiniz değil mi? Yani şunu anlatmak istiyorum. O Türk ülkelerindeki hani Kıbrıs'ı tanımayan, Türk askerini adada işgalci olarak tanıyan Türk ülkelerinin liderleri önümüzdeki dönemlerde değişebilir, değişecektir. Yani kısacası yöneticiler gelip geçicidir. Önemli olan halkın ne düşündüğüdür. Diyebilirsiniz Kaan, halk da işte Türkiye sevdasıyla yanıp bitmiyor. Vardır, öyle bir kesim de vardır. Fakat görmüş olacağınız üzere Türkiye'yi destekleyen, Türk Devletleri Teşkilatı'nı destekleyen kesimler de var. Yani Orta Asya'daki kardeşlerimizi hemen işte bir kenara atmayalım. Çünkü niye? Evet, ülke liderleri başka düşünüyor. Tam anlamıyla bir kepazelik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'ye emanettir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkının yenmesi demek, Türkiye'nin hakkının yenmesi demektir. Bu mevzu başka. Fakat Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerdeki yönetimler aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi değişebilir. Değiştikten sonra biz masaya oturmak istiyorsak bugün söylediklerimize dikkat etmek zorundayız. Yani yönetimlerin almış olduğu kararlardan dolayı orada yaşayan kardeşlerimizi hemen şöyle vurup bir köşeye atmamalıyız. Henüz resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yok. Ama kötü oldu yani. Sadece onu diyeyim, ben içime sindiremedim açıkçası. Şimdi şunu aklıma getirdim. Biz bu Türk devletlerine neyi eksik verdik bir düşünsenize. Ya zaten teknoloji transferleri dahil olmak üzere hepsine Bayraktar TB2'ler verdik. Hadi TB2'yi kaç tane ülkeye sattık da teknoloji transferini Türkiye kiminle yapıyor? Yani bu mevzuyu bile düşünselerdi Türkiye'nin onlara ne kadar değer verdiğini zaten anlarlardı. Fakat dediğim gibi neymiş işte Türk devletlerinin doğalgazı veya ticari ürünleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılacakmış. Avrupa'ya satmaları için de bunu yapmaları gerekiyormuş. Bu ticaret veyahut da doğalgaz yoluna baktığımızda bu yol Türkiye üzerinden geçiyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi o 4 tane ülke böyle bir adım atarken tamam işte Avrupa ile aramız iyi olsun madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanımayalım dedi de hiç şunu düşünmedi mi? Ulan bizim ticaret yolumuz veyahut da doğalgaz yolumuz Türkiye'den geçecek. Biz Türkiye'nin kalbini kırarsak Türkiye bize izin verir mi?
bunu hiç düşünmedi mi? Veyahut da izni ceplerinde mi görüyorlar direkt? Ya biz Avrupa'yla ticareti başlatalım, Türkiye'den zaten geçirtiriz o malları mı dediler. Devletimiz bu konuda nasıl bir tutum takınacak açıkçası merakla beklemekteyiz. Şu ana kadar herhangi bir çıkış gelmedi. Ben de süreci hani olabildiğince sakin fakat birazcık da üzülerek takip ediyorum. Gelişmeler vallahi bu şekilde. Yorumlarda yine düşüncelerinizi belirtin. Şu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk devletlerinden sahip çıkan tek bir ülke var yani kayda değer. O da Azerbaycan. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, yani yalan konuşmayalım, gerçekten de yani diri bir şekilde Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu şu son dönemde en net şekilde ifade eden liderlerin başında geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.